Herkese merhaba. Sizleri 2016 yılına götürüyorum. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlardaysa Sergey Karyakin. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, D6, C3, Alapin varyantı, at F6, E4'e baskı uyguladı, file E2, roka hazırladı. İlk bakışta E4 boşta gibi dursa da dolaylı yoldan E4'ü koruyor. At alır E4 yapılırsa vezir A4, çatal atar, devamında atı kazanırdı. Nerede kalmıştık? File E2, G6. Fili için G7 karesinde yer açıyor. Kısa rok, şah güvenliğini sağladı. Fil G7, fili uzun çapraz yerleştirdi. Fil B5, tempoyla E dikeyini açıyor. At C6, D4. D4, E4 ideal merkez piyon yapısını oluşturdu. Vezir B6, fili isterken D4'e olan baskıyı artırıyor. Fil A4, C alır D4, gerilimi sonlandırıyor. C alır D4, kısa rok. Şah güvenliğini sağlarken C6 atını açmazdan çıkardı. Fırsat bulursa fil G4 gelip D4'e olan baskıyı daha da artıracak. D5, D4 üzerindeki baskıyı sonlandırırken atı istedi ve alan kazandı. Ama piyon sürüşleri gerisinde zayıflıklar oluşturur. Karyakin uzun vadede bu zayıflıklardan faydalanabilir. At B8, at başlangıç karesine döndü. At C3, Karsan taşlarını geliştirmeye devam ediyor. Fil G4, atı açmazı aldı. H3, açmaz oluşturan file saldırırken şahı için H2 karesinde yer açıyor. Fili geri dönmek tempo kaybı olurdu. Karsen'in piyonları açık renkli karelerde yoğunlaştığı için bu filin elinde iyi seçenekler yok. Fil alır F3, vezir alır F3, at BD7. Kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu. Kale B1, B2'yi destekledi, file özgürleştiriyor. Kale FC8, kalesini açık C dikeyinden aktifleştiriyor. Fil C2, at E5. At E5'e yerleşti, veziri istedi. Vezir E2, at FD7. E5 atını desteklerken filin çaprazını açıyor. Fil G5, tempo ile fili geliştirdi. Kaleler arasındaki bağlantıyı kurdu. E7'yi istiyor. H6. Fili istedi. E7 alınırsa fil alır E7. G5. Fil içeride sıkışır. Oyuna dönmekte zorlanır. Örnek bir devam yolu olarak at B5. D6'ya yüklenir. At G6. Fili ister. At alır D6. At alır E7. At alır C8. At alır C8. Bu konumda Karyakin kale ve 2 piyona karşılık 2 hafif alet alır. Oyun ortasında genel kural şudur: 2 hafif alet çoğu zaman kale artı 2 piyondan daha üstündür. Çünkü taşların koordinasyonu ve aktifliği daha fazla olur. Bu nedenle burada materyal dengesi hafif aletlerden yana. Kaldığımız yerden devam edelim. H6, fil H4, G5. Fili isterken F4 karesinde kontrol ediyor. F4 ile E5 atının kovulmasını zorlaştırıyor. Fil G3, vezir A6. Vezirleri değişmek istedi. Vezir alır A6 yapılırsa B alır A6. Karyakin piyon yapısının bozulmasını önemsemez. Çünkü açılan B dikeyinden kalesiyle B2'ye basabileceği gibi at C4 ile B2'ye olan baskıyı artırırken filin çaprazı açılır ve C3 atına olan baskı artardı. Vezir D1, kale C4. E4'e baskı uygularken C8 karesinde diğer kalesine yer açıyor. Şah H1, şah G1 A7 çaprazından ayrılıyor. Kale A C8, açık C dikeyinde kaleleri çiftledi. F4, ata ve G5'e saldırdı. Almak en iyi seçenek. G alır F4, fil alır F4. Karsan yarı açık F dikeyinden kalesini aktifleştiriyor. Vezir B6, vezir H5. Karyakin'in vezir kanadında baskısı varken Karsan bir anda fırsat buldu ve şah kanadından saldırıya geçti. H6 istek altında, at F6, ver veziri.
Vezir F5, Vezir D8. Vezir C8 kalesini destekliyor çünkü diğer kale tehdit edilecek. Fil B3, ver kaleyi, kale D4. Kale D4 karesinde E5'ten piyon kazanılmasını engelliyor. Vezir D8'in mantığını daha iyi anlayabiliyoruz. Fil alır E5, D alır E5, E5 piyonu boşta gibi gözükse de E5 alınırsa vezir alır E5, at alır E4. Karyekin verdiği piyonu geri alırdı. Nerede kalmıştık? D alır E5, kale B D1, gel kaleleri keselim. Vezir D7. Vezirleri değişmek istedi. Vezir alır D7 yapılırsa at alır D7. G7 karesindeki filin etkinliği artar. Vezir F3. Karse'nin isteği kale alır D4. E alır D4 devamında at E2. Kale D1 gelerek piyonu düşürmek. Kale B4. Kale D2. Kale ikinci yataydan savunma yapabileceği gibi kaleleri çiftlemek de mümkün. Kale F8. G4. Karsen şah kanadından saldırıya geçiyor. A5. Karyakin de vezir kanadından atak başlatıyor. Kale G2. Tempo ile G5 sürüp şah kanadındaki dikeyleri açıp şaha ulaşmak istiyor. At H7. G5 sürüşünü engelledi. H4. G5 sürüşünü hazırladı. Kale B6. Kale 6. yataydan şah savunmasında kullanılabilir. G5. Şah H8. Şah G dikeyinden ve A2 G8 çaprazından gelebilecek saldırılardan kaçınıyor ve F piyonu sürüşünü hazırlıyor. Kale F G1. G dikeyinde kaleleri çiftledi. F5. E4'e hücum başlattı. Kalesini F dikeyinden aktifleştirmek istiyor. Bu konumda geçerken alma yapılırsa kale B alır F6 ile Karyekin F dikeyinde kalelerini çiftler. Vezir H3. Vezir F dikeyinden gelebilecek saldırılardan kaçınırken F5 piyonunu açmaza aldı. Kale B4. A4 ile fili A2 G8 çaprazından kovmak istiyor. G alır H6. Fili isteyerek G dikeyini açtı. Fil alır H6. Vezir G3. Vezir G8. Kale alır G8. Kale alır G8 ile mat etmek istedi. At F6. G8 karesinden matı engelliyor. Vezir G6. Ver fili. At G4. Fili destekliyor. Karsen'den mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır G4. Çift ünlem. Ve Karyakin oyunu terk ediyor. F alır G4 ile kale alınırsa vezir alır H6. Şah G8. D6. Açarak şah çeker. Fil alınmazsa oyun mata gidecek. Bu yüzden kale alır B3. Vezir G5. Örneğin şah F7. Kale F1. Şah E8'e kaçarsa vezir G6. Şah D8 yapılırsa kale alır F8. Vezir E8 zorunlu. Vezir alır E8 ile Karsen mat ederdi. Kale F1 hamlesine geri dönelim. Şah E6'ya giderse vezir alır G4. Şah alır D6. Kale D1. Karsen veziri kazanır. Devamında oyun mata giderdi. Nerede kalmıştık? Kale alır G4. Kaleyi almak iyi bir seçenek değil. Karsen vezir alır H6 mat istiyor. Örneğin kale F6 yapılırsa vezir G8 mat var. Karyakin vezir D6 ile vezirleri keselim derse E alır F5, vezir alır G6, F alır G6. Karsen alet önde kalır ve şaha olan saldırı devam etmekte. Karyakin'in terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Kale alır G4. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.